Merhaba sevgili dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrar burada sizinle birlikte olmak benim için gerçekten çok güzel. Kartlarımı da çok özledim. Bu gerçekten heyecan verici. Hayat bazen bizi kendi yolculuğumuza çeker ama bu yolculuklar bir şekilde bizi yeniden birbirimize geri getirir. Öyle düşünüyorum ben. Şimdi bugün buradayım. Yeniden sizler için kartların rehberliğini açmaya hazır bir şekilde. Bugünkü açılımımız ilişkiler üzerine olacak. Belki bir sorunuz var, belki bir cevap arıyorsunuz. Belki de sadece kalbinizdeki hisleri anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Bu videonun size ilham ve rehberlik getirmesini diliyorum. Şimdi sizler de benimle beraber derin bir nefes alın. Kartların fısıldayacağı mesajlara birlikte kulak verelim. Hazırsanız başlayalım. Her zamanki gibi bu videomda da abone olan, beğenen ve yorum yapan arkadaşlarım adına niyet alıyorum. Şimdi kartlarımı karıştırıyorum. Sizler adına niyet edeceğim. Bunları attı kendine ama almayacağım. Biraz heyecanlıyım ben. Klasik her zaman yaptığımız gibi bir ilişki açılımı yapacağız. En yüksek frekanstan en doğru bilgi için niyet ediyorum. Görmemiz ve bilmemiz gerekenler konusunda bize rehberlik et lütfen. Ve kartlarımı kesiyorum. Bugün açarak alalım. Önce merkeze. Senin düşüncelerin, onun düşünceleri, senin duyguların ve onun duyguları ve adımlarınız. Önce bu desteden başlamak istedim bugün. Şimdi ikinci destemize geçelim. Allah. Yine merkezden başlayalım. Bakalım günün ana konusu neymiş? Şöyle sırayla gidelim. Kraliçelerle başladık. Peki, başlayalım bakalım. Şimdi açılımın kalbine değnek kraliçesi ve sabırlı ol kartı gelmiş. Değnek kraliçesi böyle iyimser, dışa dönük, yetenekli, hazır cevap, enerji dolu bir kadın. İleriye doğru bakması onun aslında vizyoner bir kişi olduğunu gösteriyor bize. Belli başlı amaçları var. Yani her ikinizin de bu ilişki içinde aslında amaçları var. Bu kart bana hedefinize
Yani ortak hedefinizde aslında tek bir adım kaldığını, sabırlı olmanız gerektiğini ve evrenin aslında sizin için çaba sarf ettiğini söylüyor. Zaten gördüğünüz gibi her şey bir araya geliyor diyor. Bu bir son adımdan bahseden bir durum. Aslında her ikiniz de birbirinize güven duygusu içindesiniz. Ama burada bazen o kendine güven duygusundan dolayı da e, ve aynı zamanda değnek kraliçesi bağımsız bir kişiyi temsil ettiği için o özgürlük arayışınız sizi bazen ikiniz arasında sıkıntılı durumlara sokuyor olabilir. Kimse birbirinden ödün vermeden hareket etmek istediği durumlar olabilir. Ve bu durumlar aslında aranızda problem yaratıyor olabilir. İlişki içindeyseniz, evliyseniz ya da yeni bir ilişkiye başlamak için niyet ettiyseniz bu açılım için burada sahip olduğunuz mutluluğun daha da artacağına işaret eder değnek kraliçesi. Ee, Yani aranızda dürüst ve sağlam bir ilişkinin olduğunu ya da dürüst ve sağlam bir ilişkiye adım atacağınız anlamını taşır. Kraliçe şehvetli ve uyumlu bir kadındır. Ee, Böyle bir karaktere sahiptir. Dolayısıyla sizin de aslında ilişkide uyumlu ve birbirinize dürüst davrandığınız durumlarda ilerleyeceğinizi gösterir. Aynı zamanda bu kart sıkıcı olmayan bir ilişkiyi de vaat eder. Yani birbirinizi tamamladığınız, sezgilerinizin kuvvetli olduğu, bir ortama girdiğiniz zaman enerjinizle dikkatleri üzerinize çektiğiniz, empati yeteneğinizin kuvvetli olduğu, karşınızdaki insanı anlayabildiğiniz bir durumdan söz ediyor. Ama burada aceleci olmamak ve birazcık daha sabırlı davranmak aslında sizi daha sonraki adıma taşıyacak bir durumdan bahseder. Yani flörtleşiyorsanız bu bir ilişkiye dönüşecek. Eğer bir ilişkinin içindeyseniz de sizi heyecan verici yeni bir süreç bekliyor demektir. Peki şimdi şunu soralım. Fikirlerinizde ne var? Şimdi siz tılsım kraliçesi olarak çıkmışsınız. Tılsım kraliçesi biraz karamsardır. Yani beklemeyi sever. Çok hareket etmek enerjisinde değildir. Daha doğrusu ağır hareket eder. Bu daha doğru. Elindekiyle yetinmeyi bilir ama ağır başlı, dik duruşlu, kendinden emindir aynı zamanda. Ee, Bu kart biraz gerçekleşmesi gereken bir durumun gerçekleşmesine yardımcı olma halidir. Yani siz fikren aslında bu durumun gerçekleşmesi için bir şey yapıp yapmadığınızı ya da yapmanız gerekmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Burada size vereceğim tavsiye pozitif tarafınızı kullanmanız. Yani kendi içinizde karamsarlığa kapıldığınız dönemlerde kafa seslerinizi değil de kalbinizi dinlemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Mantıklı bir yapınız var. Sözünüze güvenilir bir insansınız. Sıcakkanlı ve cömertsiniz. Yani bunlar bu kraliçenin özellikleridir. Sizin yarattığınız bu güven duygusu aslında karşınızdaki insanın kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Zor zamanlarda taşın altına elinizi koymaktan çekinmediğiniz bir yapınız var. Bu da aslında sizi bu ilişkinin içinde başka bir noktaya koyacak bir şey. Tılsım kraliçesi bolluk bereket içinde bir kraliçedir. Hatta tavşan, burada gördüğünüz tavşan da onun doğurganlığından bahseder. Elinde tuttuğu tılsım da maddi zenginliği temsil eder. Yani siz belki bazı şeyleri garanti altına almayı düşündüğünüz bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Ya da bu ilişkiyle beraber bunu birlikte başarabileceğinizi de düşünüyor olabilirsiniz. Ama sonuçta fikirlerinizle ve duruşunuzla, yani hayattaki duruşunuzla kendinizden gurur duyduğunuz bir insana dönüşeceksiniz. Belki buradaki yani karamsarlık ya da negatif durumlardan kendinizi kurtarabilirseniz ya da zaten aslında o negatif durumları ortadan kaldırmak için kendinizi pozitif düşünmeye ikna edebilirseniz burada gurur duyacağınız bir adım atacaksınız. Tılsım kraliçesi kendinizi bu ilişki içinde güvende hissettiğiniz anlamına geliyor.
Eğer bir ilişkiniz bulunmuyorsa da en doğru kişiyi seçme konusunda kendinize yeterince zaman ayırdığınıza dikkat etmeniz gerekir. Yani burada düşünerek adım atmanızı tavsiye eder ama eğer bir ilişki içindeyseniz bu ilişki içerisinde karşınızdaki insana güvendiğinizi söyleyebiliriz. Birlikte plan yapmayı düşündüğünüz konular olabilir. Aynı zamanda bu kart bekarlıktan evliliğe atılan bir adımı da, bir vaadi de söylüyor olabilir. Ama onun için partneriniz birazcık daha, yani onun düşüncelerinde kendini eli kolu bağlı hissettiği bir durumdan bahsediyor. Ama bunun arkasından gelecek tüm kapılar açılıyor. En iyi şekilde faydalan kartıyla beraber geldiği için aslında bu kadının gözleri bağlı ve etrafı kılıçlarla çevrili olsa da bu onun vesveseleriyle yarattığı bir ortam. Ee, Mevcutta olan bir durum yok. Belki bu noktada sizin onu desteklemeniz gereken durumlar vardır. Yani bu kart bana biraz bir soru işaretinden bahsediyor. Yani bunu yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Ben adım atmalı mıyım, atmamalı mıyım? Bu ilişkiyi başka bir şeye dönüştürmek için çaba sarf etmeli miyim? Sorularınız varsa eğer kendi içinizde o noktada diyebilirim ki karşınızdaki insan belli konularda karamsarlıklara sahip. Bu sizin ona yansıttığınız şeyden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü sizin de aslında karamsar bir tarafınız var. Eğer böyleyse kendinizi pozitife çevirdiğinizde aslında onun düşüncelerinde yeni kapılar açılacak. Tılsım Kraliçesi bana şöyle der, bu ilişki içerisinde yeni adımlar var ve bu adımlar önemli adımlar. Ama partnerinizin düşüncelerine baktığımda kılıç sekizlisi biraz kısıtlandığını hissetme halidir. Mağdur olduğunu düşünen bir insan var karşımızda. Belki bu geçmişte yaşadığınız konularla alakalı kendini doğru ifade edemediği konular olduğunu düşünüyor olabilir. Biraz umutsuz, biraz çaresiz hissediyor olabilir kendini. Bu kart kapana sıkışmış, kıstırılmış olduğu düşüncesinde olduğunu söylüyor bu kişinin. Aslında güçlü ve genelde nasıl davranması gerektiğini bilen bir insan ama elleri kolları bağlıymış gibi hissediyor. Aslında onları çözebilir ve varmak istediği yere varabilir. Yani bu kendi içindeki olumsuz ve karamsar taraflardan bahsediyor. Aslında durum öyle değil ama ona yansıyan ve onun hissettiği öyle. Dolayısıyla belki bu noktada onun düşüncelerini iyileştirmesi için biraz yardımcı olmanız gerekiyor olabilir. Korku ve kaygı geliştirdiği bir durum içerisinde. Aslında bu zihninde yarattığı bir konu ve gerçekte var olmayan bir şey. O sadece bunu öyle görüyor. Bu insan her an göz bağını açabilir ve gitmek istediği yere, o nokta aydınlık ve güzel bir noktada, oraya varma şansına sahip. Bu kişi biraz hareketsiz kalmış olabilir. Yani ikilem yaşıyor ve adım atmaktan korkuyor olabilir. Kendi içinde bazı çelişkileri olabilir. Ya da şartlar ve durumlardan dolayı susmak zorunda olabilir. Bu da bir alternatif olabilir. Siz kendiniz için hangisi doğru alternatifse onu kabul edin lütfen. Size söylemediği, size hiç açıklamadığı düşünceleri olabilir. Bazı konularda gerçekleri reddediyor ve durumun olumsuz tarafına kendini odaklamış bir pozisyonda olabilir. Aslında onun düşündüğü şeyler düşündüğü kadar yoğun yaşanılan konular değiller. O sadece bu noktaya kafayı taktığı ve sadece bunu düşündüğü için küçük olayları aslında kafasında büyütmüş. Böyle söyleyebilirim. Eğer bu kişiyle henüz birlikte değilseniz de şöyle diyebilirim. Bu kişi onun hayatına birinin girip kendi hayatını düzenine sokmasını bekliyor olabilir. Böyle de olabilir. Son olarak söyleyebileceğim şey beklentilerini doğru ayarlayamıyor olabilir ve bu yüzden kendi içinde o orantısızlıktan kaynaklanan mutluluğu kaçırıyor olabilir. Yani aslında var olmayan duygular içerisinde debelendiği bir hal içerisinde ve buradan çıkacağını söylüyor. Çünkü tüm kapılar açılıyor. En iyi şekilde faydalan kartıyla beraber gelmiş. Bu durum çok uzun vadeli bir durum değil. Atılacak küçük adımlarla iyileştirilebilecek bir durum. Yani yaşadığınız, yani geçmiş dönemde yaşadığınız ya da çevresel faktörlerden kaynaklanan durumlar olabilir burada. Ama bu onun kafasında yarattığı bir şey olduğu için aşması çok da zor bir durum değil. Ve arkasından gelen duygular kartında da tılsılması geldiği için bunu söyleyebiliriz. Burada bitmiyor diyor ve yeni bir başlangıca doğru gidiyor.
Şimdi duygularınıza geçelim. Şimdi size Değnek Prensi çıkmış ve onun yanında hislerin seni bir konuda uyarıyor. Şimdilik bekle kartıyla beraber çıkmış. Burada Değnek Kraliçesi ve Değnek Prensi çıktığı için siz düşüncelerinizde daha net, daha duruşu belirgin bir karaktersiniz. Ama Değnek Prensi ile beraber şunu söyleyebilirim. Duygularınızda da aynı şekilde hareket etmiyorsunuz. Duygularınızda biraz uçarısınız. Biraz hayalperestsiniz. Bu kişi maceracı, böyle daha toy enerjilere sahip. Yani siz oturaklı bir insansınız ama duygusal hayatınıza baktığımız zaman böyle değilsiniz. Burada birazcık daha heyecanlı ve daha atak hareket eden bir tipsiniz. Çünkü aslında Tılsım Kraliçesi toprak grubunun temsil ettiği bir kart. Toprak grubunu o temsil ediyor. Bu daha doğru. Dolayısıyla orada bir bekleme enerjisi, daha durağanlık var. Ama Değnek Prensi öyle değil. Değnek Prensi daha hızlı hareket edebilen, biraz çapkın enerjiye sahip. Bu onun karakteri, bu ilişkinin içinde öyle olduğunuzu söylemiyorum. Ama durumu tariflemek adına şunu söyleyebilirim ki Değnek Prensi birazcık daha hayalperest, genç, böyle nasıl anlatayım? Heyecan verici planları olan biri. Siz duygularınızla alakalı böyle bir süreç yaşıyorsunuz şu anda. Çünkü bu kart ateş elementini temsil ediyor. Değnek prensinin üzerindeki semenler kötüden iyiye bir dönüşümün de temsilcisidir. Yaşadığınız kötü olaylardan iyiye dönüşmenin de temsil eder. Sizin duygusal hayatınızda yeniliklere hazır olduğunuzu gösteriyor. Belki bir yenilenme sürecinde olabilirsiniz. Her ikiniz için de söyleyebiliriz ki onda da tılsıması çıkıyor olması da yeni bir başlangıçtan bahseder. Bir ilişki içindeyseniz partnerinizle yeni deneyimlere açık olduğunuzu, bu duruma istekli olduğunuzu gösteriyor. Değnek Prensiyle gelen bir kart sizin bu noktada tutkulu olduğunuzu, hızlı adım atmak istediğinizi, hızlı haberleşmek istediğinizi ya da çok fazla ilgi ihtiyacınız olduğunu gösteriyor olabilir. Ama beklemen konusunda uyarı alıyorsun, öyle söyleyebilirim. Yani yapmak istediğin, kalbinde hissettiğin neyse bu noktada çok hızlı hareket etmemelisin. Çünkü zaten karşı taraf ciddi, kendinden emin ve doğru bir adımla karşına çıkacak diyebilirim. Çünkü burada tılsım ası var ve bu bir başlangıcı temsil ediyor. Aslar zaten bizim hayatımızdaki başlangıçları temsil ediyor. Bir teklif almak olabilir. Ee, Yani pozitif, ilham verici, yeni başlangıçlardan bahseder bize tılsıması. Aslında düşündüğün kişinin kafasında böyle bir durum söz konusu. O kişi hayalleri gerçeğe dönüştürmek için hazır. Yani bu kartın bence mesajı bu. Bu açılım için söylüyorum tabii. Bu açılımda yanında gelen kartlarla baktığım zaman bu kişi adım atma ve hayallerini gerçekleştirmeye hazır. Hedeflerini gerçekleştirmek adına da adım atacağını söylüyor bu kart bana. Karşısına çıkacak her şeyiyle mücadele etmeye hazır. O özgüvene sahip, ayağı yere basan, güvenilir. Bu tarz bir insandan bahsediyoruz ve böyle bir başlangıç yapmak istiyor. Zaten belli noktalarda doğru gitmeyen bazı şeyler olabilir ama bu iş burada bitmiyor diyor ve yeni bir mücadeleyle yeni bir başlangıç yapıyor. Ayrılmış olanlar için de bunu söyleyebiliriz. Yani burada ayrı, küskün ya da ilişkinin içinde problem yaşayanlarınız varsa bu süreç yerini daha pozitif bir sürece bırakacak diyebiliriz. İlişkisi olmayan arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim. İş çevrenizden, parayla alakalı, para kazandığınız alanlardan hayatınıza yeni birini alacak olabilirsiniz. Bu kişi sizin güvendiğiniz, sizi dengede tutacak, sizin uçarı olan hallerinizi dengeleyecek biri aslında. Ve beklediğiniz bir teklif varsa bu teklifi alacaksınız. Yani bu süreç öyle bir sürece işaret ediyor. Siz bu noktada belki burada sizin beklemeniz gereken durum da budur. Çünkü o kişi adım atacak zaten. Sizin için beklemek daha doğru. Daha küçük adımlar atmanızda fayda var, öyle söyleyelim. Yani hiç adım atmayın demiyorum burada, öyle bir sonuç çıkmasın. Ama
şimdilik bekle kartı ile beraber geldiği için, bu kart gelmemiş olsaydı daha farklı şeyler söylerdim. Ama bu kartla beraber geldiği için bu noktada sizin adım atmamanız, karşı taraftan adım beklemeniz daha doğru. Bir ilişki içinde olan arkadaşlarım için tılsım ası geldiği için şunu söyleyebilirim. İlişkinizde güven ve mutluluğun tılsım kraliçesinde de benzer şeyler söylemiştim. Benim açılımlarımda genelde kartlar birbirini destekler nitelikte geliyorlar. Zaten kartlardan da bu şekilde anlam çıkarıyorum. Burada ilerleyen günlerin sizin için iyi vaatleri var, onu söyleyebilirim. Çünkü bu kart aranızdaki mutluluğun her geçen gün daha artacağına işarettir. Paylaşımlarınız artabilir, beraber planlarınız değişebilir. Maddi manevi paylaşımdan bahseder. İlişkinizde karşınızdaki kişi aslında bu adımlarla alakalı, yani atmayı planladığı adımlarla alakalı heyecan içerisinde, onu söyleyebilirim. Ve başka bir boyuta geçiyorsunuz. Zaten bir sonraki kartta da İmparatoriçe gelmiş. Ee, Endişelenmene gerek yok, yardımın yolda. Burada sizde bir şeylik var. Söylemeyeyim şimdi o kelimeyi ama burada sizin kafanızda böyle biraz hileli bir durum söz konusu. Şimdi adımlarınıza bakalım. Ona göre değerlendirelim. Şimdi kılıç yedilisi gelmiş. Yanında da o kapının diğer tarafında ne olabileceği üzerinde çok da düşünme kartıyla beraber gelmiş. Şimdi kılıç yedilisi sizin eylemsel alanınızda çıktı. Şimdi burada kılıç yedilisi biraz hilekar bir tip. Yani sırlar taşıyor. Beyaz yalanları var. Biraz bencil. Arkadan iş çevirmeyi seven biri. Ama burada kapalı kapıların yani yine kartlar destekler şekilde çıkmış. Belki partnerinizle alakalı kafasında sırlar olup olmadığını düşünüyor olabilirsiniz ya da bunu çok irdeliyor olabilirsiniz. Bu noktada bu kart size uyarı veriyor olabilir. Partnerinize karşı umursamaz davranıyor olabilirsiniz ya da böyle davranma gayreti içinde olabilirsiniz. Daha böyle keyfinize göre hareket edip yani biraz böyle gizemli kalmaya çalıştığınız bir süreç olabilir ama yanındaki kart bana daha net bir cevap veriyor. Yani burada biraz e, ya sizin hilekar davranma durumunuzdan bahseder. Yani burada sizin eyleminiz olduğu için bunu söyleyebilirim. Bazı hilelere başvuracak olabilirsiniz. Ama burada çok da bunu irdelememeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Ya da karşınızdakine çok güvensizlik çalıştırdığınız bir durum söz konusu olabilir. Onun attığı adımları yanlış değerlendiriyor ya da onun böyle davrandığını düşünüyor olabilirsiniz. Sakladığınız, yani sizin kendi içinizde sakladığınız bazı sırlar olabilir. Alternatif olarak çevrenizde bulunan insanların aslında sizi yanlış yönlendirdiğini de söyleyebilirim. Yani atacağınız adımlarda daha kendi içinizde kararlar alarak çevreye de çok kulak asmadan adım atmanız gerekiyor olabilir. Burada şunu söyleyebilirim. Bir matematiksel yaklaşımda bulunmamanızı tavsiye edebilirim. Eğer çevrenizde size sürekli nasıl davranmanızı söyleyen insanlar varsa, hani hepsi için geçerli değildir elbette. Sizin iyiliğiniz için sizi uyaran arkadaşlarınız da vardır ama bunu süzgeçten geçirirken lütfen kalbinizin sesini dinlemeyi unutmayın. Düşünceleri bazen durdurmak ve ne hissettiğinizi sorgulamak aslında size iyi gelebilir. Burada şöyle bir durumdan da bahsediyor olabiliriz. Ee, Yani siz böyle kendinizi gizemli, çekici göstermek için bazı entrikalar içinde yer alıyor olabilirsiniz ya da böyle davranmak istiyor olabilirsiniz. Böyle adımlar atıyor olabilirsiniz. Bu başlangıçta partnerinizin ilgisini çekebilir ama sonrasında karşınızdaki insana güven vermeniz gerekir ve doğru bir adım atma şekli değildir. Ben böyle bir öneride bulunabilirim. Burada aslında kurnazlık çalıştırdığınız bir durum var. Yani biraz kurnaz davrandığınız bir durum var ama karşı taraf için gerçekten öyle bir şey söz konusu değil. O imparatoriçe kartıyla beraber geldi. Onun kafasında daha net şeyler var, öyle diyebiliriz. O daha net adımlarla size gelmeyi düşünüyor. Şöyle söyleyebilirim. İmparatoriçe nasıl bir karakter? Yani benim eğer bir partnerimle açılımı yapacak olsaydım, bu açılımı kendim için yapıyor olsaydım, İmparatoriçe çıkması beni çok mutlu ederdi. Çünkü o bir kadını simgeliyor ve güçlü bir kadını simgeliyor. Neşeli bir kadın,
ve olumlu haberlerden bahseder İmparatoriçe kartı. Çünkü doğurganlığın kartıdır. İşte çevresinde bulunan her şey aslında bereketi temsil eder. Kadınlığın ve anneliğin simgesidir. Bir ilişki açılımında İmparatoriçe kartı çıktığında bekarsanız ve bir birlikteliği temsil eder. Gerçek aşk ve romantizm demektir ve bunun yolda olduğunu işaret eder. İlişkisi olmayan, kafasında biri olan arkadaşlarım için bunu söyleyebilirim. Bu kadın böyle bir ortama girdiğinde güzelliğiyle, enerjisiyle dikkat çeken bir kadındır. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili böyle bir duygu hali içerisinde. İlişkisi olan arkadaşlarım için de şunu söyleyebilirim. Bu kart diğer tüm kartlarla beraber, yani burada benim tek olumsuz gördüğüm kart aslına bakarsan Kılıç Yedilisidir. Ve bu kart sizin adımlarınızdaki yolsuzluklardan bahsediyor. Aslına bakarsan öyle bir tarafı var. Bu noktada size uyarıda bulunabilirim. Ama onun dışında Kılıç sekizlisi de biraz olumsuz bir kart olmasına rağmen aslında kafadaki vesveseleri gösterdiği için gerçek durumdan bahsetmez. O bir düşünce halidir ve düzeltilebilir bir durumdan bahseder. Tekrar İmparatoriçe'ye dönecek olursam, kart bir ilişkinin içindeki derinliği ve güzel sevgiyi, böyle sevgi dolu bir durumdan bahseder. Der ki gelecekteki hayatından tatmin olacaksın. Bir eylem planı içerisinde de partneriniz aslında sizinle yaşamak istediği dünyayı böyle tarifliyor. Birlikte her noktada tatmin duygusunu yaşayacağınız bir halden bahsediyor. Dolayısıyla ben gelen kartları da çok olumlu buluyorum. Bu açılım gerçekten beni heyecanlandırdı. Güzel şeyler söyledi bize. Yanındaki destekleyici kart da endişelenmene gerek yok, yardım yolda diyor. Açılımın kimlerle uyumlanıyorum bilmiyorum ama partneriniz belli durumlardan ve olaylardan etkilendiği konular var. Bu çevresel faktörler de olabilir. Kendi ilişkinizin içindeki dinamikler de olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum. Siz kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Ama bana söylediği şey onun belli noktalarda nasıl adım atacağını bilmediği durumları söylüyor. Yani aslında çok iyi niyetli ve adım atmak isteyen bir enerji içerisinde ama bazen yardım bekliyor. Bu yardımı da alacağını söylüyor. Yardım yolda ve aslında size de güzel bir adımla gelecek. Tılsıması ve tılsımlar İmparatoriçe tılsıması, işte tılsım kraliçesi sizin için gelen. Siz birazcık daha hızlı hareket etmeyi seven bir insansınız ama o birazcık daha duran ve kendinden emin adımlarla hareket etmek istiyor. Dolayısıyla varacağınız noktada İmparatoriçe ise hiç problem Güzel değil. Bir açılım. Umarım hepinize yol gösterici olur ve aklınızda düşünmediğiniz yeni bakış açıları geliştirmenize sebep olur. Son olarak sizin için melekler kartlarından bir tane çekeyim. Bunu öncesinde karar vermemiştim. Özlediğim tarot destelerimi seçtim ama meleklerden seçim yapmayı düşünmemiştim ama böyle olsun. Bugün meleklerden seçelim yine. Bir tane sizin için, bir tane partneriniz için seçeyim. Sonra da cevaplar kitabımızdan sizin seçeceğiniz bir soru için de cevap alalım. Keselim. İçindeki çocuk. İçindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye, güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi kat. Senin için gelen kart bu. Bir de partnerin için seçeyim. İnan. İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak. Partneriniz için de gelen mesaj budur.
Bir de cevaplar kartımıza başvuracaktık. Hemen onu da alalım. Şimdi benimle birlikte sorunuza odaklanın ve bir cevap seçelim. İçinizden sormak istediğiniz soruyu geçirin. Biraz bekleyeyim size. Ve şimdi açıyorum. Bununla mutlu ol. Umarım hepiniz de uyumlanmışızdır. Umarım kartlarla hayatınızda rehberlik edebilmişimdir. Umarım kartlar size doğru mesajları verebilmiştir. Sizleri kocaman öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere.